Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi üslü sayılarla ilgili olan konumuzu başlıyoruz. Üslü sayılarla ilgili olan temel soru kalıplarını bu videoda anlatacağım. Başlayalım. Şimdi ilk sorumuzda eksi 3'ün ikinci kuvvetinden bahsediyor. Her zaman çift kuvvet olduğu için üs eksi 3 negatifi pozitife dönüştürür ve eksi 3 3'ün karesi olarak 9 olur. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti. Dördüncü kuvvet çift olduğu için eksi 2'nin dördüncü kuvvet 16 eksi 16 oluyor. Ama en başında da eksi olduğu için artı 16 oluyor. Artı eksi 5'in ikinci kuvveti. Kuvvet çift olduğu için eksi 5'i yutar ve 5'in karesinden 25 olur. 9 artı 16 artı 25'ten sonuç 42 olur. İkinci soruya geçelim. 2 üzeri a eşittir 7 olduğuna göre 4 üzeri a eksi 3 çarpı 2 üzeri a artı 1 ifadesinin değerini istiyor. Şimdi 4 üzeri a'yı nasıl yazabiliriz? 2 üzeri a'nın ikinci kuvveti bir şekilde yazabiliriz. Eksi 3 çarpı 2'nin 2 üzeri a çarpı 2 şeklinde düzenleyelim. 2 üzeri a'yı 7 olarak vermiş bize. 7'nin karesi eksi 3 çarpı 2 üzeri a 7 çarpı 2'den 49 yapıyor bu. Eksi 21 çarpı 2'den 42. Sonuç 7 olarak bulunur. Üçüncü soruya geçelim. A üzeri 7 eşittir 4 eksi b'nin 7. kuvveti olduğuna göre a artı b'yi bizden istiyor. Şimdi gördüğünüz gibi üstler eşit. O zaman tabanlar da eşit olmalı. A eşittir 4 eksi b'den b'yi o tarafa atalım. A artı b'yi 4 buluruz. Tamam. Üçüncü sorunun cevabını da bulduk. Şimdi dördüncü soruya geçelim. 6 üzeri x eşittir 3 olduğuna göre 6 üzeri x artı bir ifadesinin eşiti kaçtır? Şimdi bunu nasıl yapabiliriz? Şu 6x açalım. 6 üzeri x çarpı 6 üzeri 1. 6 üzeri x'i bize 3 vermiş. 3 çarpı 6'dan sonuç 18. Şimdi 7. soruya geçelim. 73 üzeri 0. Bir sayının 0. kuvveti her zaman 1'e eşittir. 1 artı 1'in 18. kuvveti 1 eksi 5'in 1. kuvveti 5'tir. Bölü eksi 1'in 17. kuvveti. Üst tek sayı olduğu için eksi 1 aynen yazılır. Eksi 1'in 18. kuvveti 18 bir çift sayı olduğu için eksi 1 diye çıkar. Eksi 1 diye çıkar ama önündeki eksiden yine eksi olur. Eşittir. 2 eksi 5'ten eksi 3 bölü eksi 2. Eksi 3 bölü eksi 2 3 bölü 2 olarak çıkar karşımıza. 7. sorunun çözümü de bu şekildeydi. Şimdi 8. soruya geçelim. 25 üzeri 8 çarpı 5 üzeri 10 bölü 125 üzeri 6 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar 25'i biz nasıl açabiliriz? 5'in karesi. 5'in karesinin 8. kuvveti. Çarpı 5 üzeri 10. Bölü 125 üzeri 6'yı nasıl açabiliriz? 5'in 3. kuvvetinin 6. üssü. Şimdi bu iki sayıyı çarpalım. 5 üzeri 16 çarpı 5 üzeri 10'u aynen yazalım. Bölü 5 üzeri 3 üzeri 6'dan 5 üzeri 18 olur. Şimdi tabanlar aynıysa üstler toplanır. 26 ve bir üssü sayıda bölme işlemi varsa üstten 6 çıkartılır. Taban çıkartılır. 26'dan 18 çıkarsa kaç kalır?
26'dan 16, 18 kalır. Şimdi 9. soruya geçelim. 3 üzeri x eksi 1 eşittir 2 olduğuna göre 9 üzeri x ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi bunu hemen açalım. 3 üzeri x eksi 1 2 ise 9 üzeri x'i istiyor. O zaman 3'ün x'inci kuvveti çarpı 3 üzeri eksi 1 eşittir 2 desek 3x bölü 3 eşittir 2 desek 3x eşittir 3 kere 2 içler dışlar çarpımı yaparsak 6. Tamam, bu ifade burada kalsın. Şimdi bizden istediği ne? 9x'i bulmamız. 9x'i de 3 üzeri x'in karesi diye bulursak 3 üzeri x 6 idi. 6'nın karesinden 36 bulunur. Evet, şimdi 10. soruya geçelim. 10. soruda 3 üzeri x 2, 3 üzeri y 5 olduğuna göre 3 üzeri 2x artı y ifadesinin değerini istiyor. Şimdi öncelikle bu denklemi bir açalım. O zaman 3 üzeri x'in ikinci kuvveti artı 3 üzeri y'yi bizden istiyor. Bunu bulursak çözümü de buluruz. Zaten denklemde de vermiş. 3 üzeri x 2, 2'nin karesi artı 3 üzeri y de 5 olduğuna göre 4 artı 5 işlemin sonucu 9 olarak bulunur. Şimdi 11. soruya geçelim. 6 üzeri x eşittir 2 üzeri x artı 1 olduğuna göre 3 üzeri x ifadesinin sonucunu istiyor bizden. Şimdi bunu da nasıl yapalım? 3 üzeri x'i istiyor. O zaman 3 çarpı x çarpı 2 üzeri 1 eşittir 2 üzeri x çarpı 2 diyelim. Olduğuna göre işlemin sonucu kaçtır diyor. Şimdi 3 üzeri x. Dur, bunun başka bir çözüm yolu da var. Size onu da göstereyim. Şimdi 6x'i biz aynen yazalım. 6x eşittir 2 üzeri x çarpı 2 diyelim. Şimdi her tarafı 2x'e bölelim. Böyle daha kolay bir çözümü var. O zaman 3x'i direkt bulmuş oluruz. 3x de 2 diye çıkmış olur. Bunu da bulduk. Şimdi geldik 12. soruya. 5 üzeri eksi 3 çarpı 5 üzeri 6 bölü 5 üzeri 3'ün sonucunu istiyor. Şimdi tabanlar aynı olduğu için üstler toplanır. Bölü. Bu da 5 üzeri 3'tür. Zaten eksi 3 artı 6 üssü sayıda bölme işleminde de bölmede çıkartılıyor tabanla. Eksi 3 artı 3. Bu da 5 üzeri 0 eder. 5 üzeri 0'ın değeri de 1'dir. Bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. Geldik 13. soruya. 13. soru biraz yeni nesil olsun istedim. 13. soruyu da hemen çözelim. Bize böyle bir model vermiş. A eşittir B çarpı C ifadesini vermiş. Bizde de aynı şekilde alttaki üçgende de bunu deneyelim. A 9 üzeri 3 eşittir. B'miz kaç? 3 üzeri x eksi 3 çarpı 3 üzeri x artı 3. Şimdi gördüğünüz gibi tabanlar eşitse üstler toplanır. X eksi 3 artı x artı 3. 3'ler gider. 2x kalır. 2x kalır. 9 üzeri 3 eşittir 2x. Şimdi bunu bulduk. Bu 9x'i de 3'ün karesinin 3. kuvveti diye açalım. Bu da 300'ün 6. kuvveti eşittir 2 olur. Evet. 3 üzeri 6 2x olur. Bu 9 üzeri 3'ün karesinin 3. kuvveti olarak yazsak 3 üzeri 6 olur. Tabanlar eşit olduğu için üstler de eşit olmalı. 6 eşittir 2x'ten
X'i de buradan 3 olarak bulmuş oluruz. Evet, 13. soru biraz yeni nesildi. Onu da çözmüş olduk. Üslü sayılarla ilgili olan soru çözümümüz bitti. Diğer şimdi konulara geçeceğiz. Abone olup beğenirseniz mutlu olurum. Şimdiden iyi çalışmalar.